yessiru, kolaylaştırınız. Ağzımızdan olmazdan başka bir cevap çıkmaz. Caiz değil birden başka bir cevap çıkmaz. Peygamberin huzuruna bir adam geldi. Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur hadis. Belki hocalarınızdan işitmişsiniz. Tekrar edelim sırasını. Bir adam geldi dedi, helak oldum ya Resulallah dedi. Ne yaptın? Ramazan gününde hanımla beraber ben yatıp kalktım, helak oldum. 2 ay oruç tut demiş. Tutamam diyor. 60 miskin doyur. Yapamam ya Resulallah, bir şeyim yok. Kefaret için o günün kefareti hakkında Allah'ın emriyleyse onu söyledi Peygamber insan. Nihayet Beytülmal Müsliminden o 60 miskin, 60 fukaraya yetişecek şey verilsin bu adama. Verin demiş. Vermişler, orada demiş ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam al götür kendi kabilende bunları fukaralara dağıt. Demiş ya Resulallah benden daha fukarası yok ki. Ye sen demiş Peygamber. Bu hadisleri hepsi biliyor onların. Hiçbirini kullanmazlar. Hikmetle geldi din. Hikmeti söyleyen kimseleri de kabul etmiyorlar. Ondan ötede mana yok. Ondan ötede ilim yok. Bizim bildiğimizin ötesinde ilim yok. Bu cahilliktir. Müslümanlık geri kalmış diyor. Yok, İslamiyet tamamdır. Mükemmeldir. Bizim Müslümanlığımız gevşemiş. Müslümanlığı bu zamanda herkes kendi havasına göre anlamak ister. Bir talebe geldi bugün. Belki 18-19 yaşında bir yerde okuyup duruyormuş. Büyük mektepte okurum dedi bana. Peki bir sualim var. Nedir sualim? El öpme meselesini diyor. Sen din ilimlerinden bilir misin? Bilmem diyor. Kur'an bilir misin? Bilmem. Hadis bilir misin? Bilmem. Peki bu el öpmek meselesinden ben sana söylediğimde bana karşılık vermeden sen kabul edecek misin? Edeceğim dedi. Sonra ben söylediğim vakitinde başladı deli saçması saçmalamaya, şudur budur demeye. Dedim dur. Ben seninle münakaşa etmem. Sen bir şey bilmezsin. Bilmediğini de kabul etmezsin. Sen git, senin hocanı gönder buraya. Sana bu ıvır zıvırı söyleyen oksi yerde yok bir yerden bana okuma. Ben sana Kur'an'dan söylediğimi de anlamazsın, hadisten söylediğimi de anlamazsın. Sen boyuna ısrar edersin, kendi havana göre söz söylersin. Burada kendi havana göre söz yoktur. Din esasları üzerine kurulmuştur. Temelleri üzerine vurulmuştur. Ne ziyade kabul eder, ne noksan kabul eder. Her şeyiyle beraber İslam mükemmeldir. Her şeye cevap vardır. Binaenaleyh havadan bana atıp durma. Sen sonra neye benzersin? Peygamber-i Zişan'ın huzuruna ehli kitaptan heyetler gelirdi. Bir hasta Hristiyanlardan gelirdi. İsa Aleyhisselam'ın meselesi ihtilaflı mesele olduğunda Peygamber-i Zişan
Aleyhissalatu vesselam Efendimiz gelen hayat ve beyinatı onlara okur ve onlar yine inat ederler. Neticede ne dediler? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin bildiğin sana olsun, bizim inancımız bize olsun, bizi dinimize bırak, biz sana haraç verelim ve bizi kendi inancımıza bırak dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam senin kafadaki adamları ikna etmeye uğraşmadı. İkna olmazsınız siz. İflah olmazsınız siz. Çünkü siz hakka karşısınız. Bu din metin esaslar üzerine kurulmuştur. Senin re'yin, benim görüşüm deme bana. Lekum dinikum veliyedin kalk git de. Ya öyle. Sen benim torunum yerinde insansın. Ben bu saçımı, sakalımı değirmene gidip de ağırtıp gelen adam değil. Benim karşımda konuşacaksın, akıllı uslu konuşacaksın, edebinle oturacaksın. Değilse seni öteki edepsizlerin yanına yolların git. İşte böyle olmuş. Bu zamanda herkes İslam hakkında hüküm verir. İslam hakkında hüküm kimse veremez. Hatta konuşamaz. Ancak icazeti olan kimse lazımdır. İcazet dediğimiz vakitte Peygamber aleyhissalatu vesselam kendilerine icazet vermiş. Sahabe-i kiram icazet vermiş. Tabi'in icazet vermiş. Tebe-i tabi'ine. Onlar da okuttuklarına ilmi naklederken netice itibariyle o bir silsile halinde gelir. İslami usul odur. Yani biz evimize yalnızlı kitaplardan kütüphane kurup da onun üzerine çıkıp İslam hakkında konuşmaya salahiyetimiz yoktur. Hiçbir zaman hiçbir hükümet veyahut hiçbir üniversite evinde tıp kitapları bulundurdu diyerekten veya başından sonuna okudu diyerekten bir adama doktorluk verir mi? Ne saçmalamadır bu zamandaki bu Müslümanların işi? Biz İhya-i Ulûm'u tercih ettik. Başını gözünü yardı. Efendim, Füsusu tercüme eder. Fütuhat-ı Mekkiye en ağır ki onu anlayacak adamımız nerede şimdi? Efendim, Fütuhul Gayipler bilmem, marifetnameler bilmem, efendim, Tabakat-ül Kübralar, çeşit türlü ağır kitapları her birini efendim aslı Maşrik'taysa onlar Mağrib'den tercüme ederekten getiriyorlar. Yani o kitapları sen kütüphaneye dizmekle İslam hakkında konuşmaya salahiyetin mi var zannedersin? Ey kimse! Yok. Oturacaksın, diz çökeceksin. Alimin karşısında seni okutacak. Mektepte kıraat dersi için hoca var. Muallim okutur kıraatı bile, Türkçe dersini bile. Biz Türk değil miyiz? Muallime ne ihtiyaç var? Türkçe dersini. Ama Türkçe dersinin muallime ihtiyacı olursa koskoca İslami kitaplar, İhya-i Ulûmu'd-Din gibi bir kitabı efendim sen okuyup da anlayacaksın. Eline gazeteyi versin, gazeteden anlamaz. Yanlış oku. Çünkü yazılar yanlıştır. Lisan öyle bir değişti, darmadağın edildi ki okuduğumuzun nece olduğunu anlayamayız. Tekrar et desen tekrar edemez. Ve dediğimiz gibi evet bizi senelerce okutacak hocalarımız asli menbaından sarf-ı nahvinden başlayaraktan 12 zahiri ilmi okuttuktan sonra icazet verirken der ki ben bu talebemi okuttum. Akli
ve nakli ilimlerde bu yetişmiştir. Binaenaleyh benden aldığını nakletmeye ehil olmuştur. Akli ve nakli ilimleri icazet veriyorum. Şu haysiyetle ki benim hocam da bana bu suretle icazet vermişti. Nitekim ona da hocası bu şekilde icazet vermişti. Nitekim onun hocası filan kimse ona bu şekilde icazet verdi. Ta İmam-ı Azam'a, ta Hazreti Ali Efendimiz'e, Babul Ulum olan Hazreti Ali Efendimiz'e, ondan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uzatıyor. Bu usuldür. Feyiz böyle gelmiştir. Sen başka usul kurdun ama ne feyizin var, ne bereketin var, ne hikmetin var, ne hayrın var. Bu usulü değiştirdiğimiz vakitte mektep usulünden görülmez ki bu. Onun için bir feyizli adam göstersinler yetiştirdiklerinin içerisinde. Bu adamın feyzi var desinler. Minel galbi ilel galbi sebila. Kalpten kalbe aktarılır ilim. Dildeki ilmi ben burada okurken, burada dediğim İstanbul'da okurken 40'larda üniversitede İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya-i Ulûmundan okutan bir Alman profesör vardı. Şarkiyat şeyinde, enstitüsünde. Ve ben hazır olurdum. Adamın ilmine şaşıp kalırsın. Okutmuş, lakin içerisine almamış. O kadar ilmi var. İslami ilimler üzerinde profesör adam, lakin imanı yok. Ne kârı var? Yani dildeki ilmin faydası olsaydı o adam Müslüman olacaktı. Demek ki sen satırdan ilmini sadrına almadıktan sonra sana faydası yok ki. Sen istediğin kadar şehadetname ver, diploma ver. Filan yerden bitti, çıktı, ilahiyattan daha yukarısından. Daha acayibi, efendim ben 15 senedir Avrupa'ya gider gelirim. Allah gönderiyor oraya. Londra'da bulunurum da çok buradan ilahiyattan gelen genç kimseler görürüm. Efendim, soruyorum, ne için geldiniz? İlahiyattan mezunuz, doktoraya geldi acayip. Ne doktorası? Hani doktor ünvanı almaya nereden? İngilizlerden acayip. Ne tersine iş oldu? Ya İngiliz bize doktorluk ünvanı verecek. İngiliz üniversitesinde biz doktor olacağız. Bu nasıl iş? Nedir yaptıkları? İngiliz her memleketlerde en yüksek otoriteleri, üniversiteleri Yahudidir. Bilhassa bu meselelerinde, dini meselelerde ki İslam'ı fesada vermek için, Müslümanları alt üst etmek için şimdi buradan gidenler onlara bir tez verir, güldeste işit bu meseleyi bir mevzu verir. Tabii tez olarak bir mevzu verir. ölü mevzu. O efendi, o ilahiyat mezunu efendi 6 ay, 1 sene, belki 2 sene uğraştırır bir ölü mevzu üzerinde. O da bir tez hazırlar. O bastırır o tezini. Lakin o hazırladığı ki kendisine doktor ünvanı kazandıracak tez ne kendine bir şey kazandırır, ne ümmete bir faydası olur. Çünkü ölü mevzudur. Halbuki İslam'da binlerce yaşayan mevzu var. Açılacak, gösterilecek, bildirilecek mevzular var. Lakin onlar hıyanet olduğu için kafir. وَلَا تَأْمَنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ Siz dininize tabi olmayandan başkasına inanmayın diyor ama dininizden olmayana inanmayın. Doktora için. Sen ne doktorsun, din doktoru.
Peki al bu süpürgeyi, bu camiyi bir defa süpür bakalım. Olmaz diyor. Doktor kimse süpürge tutar mı? Onu kaygımlar. Yahu bu ben sana teklif ettiğim hizmet Cenab-ı Hakk'ın İbrahim Peygamber'e hitabıyla gelen hizmettir. Sen kendini yakıştıramayın ona. Senin elinden kim feyiz alacak? İbrahim Peygamber'e Cenab-ı Allah benim beytimi tasvir eyle, temiz eyle gelen giden akifine, rakiine, sacidine, tavaf eden kullarıma temiz tertipli bulundur diyor. Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam'ın hizmetiyle teşebbüstür. Cami-i Şerif'e gelip de Cami-i Şerif'i süpürmek. Ya. Böyle olduk. İş tersine döndü. Onun için başlarından da İslam tacı alındı. Dışarı çıktıklarında efendim ne oldukları bilinmez. Başı bozuk sivil. Yalnız belki şeylerinde, pasaportlarında yazan bu doktordur diyerek. Bu Müslümanlara bunlardan ne fayda gelecektir? Onun için İslamiyet maneviyattır. Kalpten kalbe akacaktır o ilahi feyiz. İlahi feyzi biz İngiliz'den alamayız, Yahudi'den alamayız. Peygamber valisi olan kimselerden bize gelinceye kadar hala memleketimizde mevcuttur icazetli kimseler. Onlardan icazet, o icazeti beğenmiyorlar, doktorluk alıyorlar Yahudi'den Avrupa'dan. Onlardan fayda yok. Bunun için bugün İslam'ı anlayışımız ters olmuştur. İşlerimiz de terstir ve ters gitmektedir. Kim düzeltecek? Çıksın bir baba yiğit de düzelsin Müslümanların işini. O doktorlardan. O iddia sahiplerine çıksınlar, buyursunlar, düzelsinler. Müslümanlık kemali üzerine. El-yevme ekmeltü lekum dîne. Allah'ın kelamı hak. Öyle mükemmeliyettedir İslam. Allah şahit olup el-yevme ekmeltü lekum dînekum. Sizin dininizi ikmal ettim dedikten sonra sen anlayacaksın. Sen anlayacaksın. Ve sen İslam'ı ucuz anlamaya kalkarsan iş felakete döner. Ucuz anlama yoktur. Çalışacaksın. İçtihadinle ondan sonra anlayacaksın. Lakin maalesef İslam Peygamber-i Zişan'ın ifadesi üzerine aleyhissalatu vesselam eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Rabbim beni edeplendirdi en güzel edepler, en mükemmel edepler. Ve bizim evlerimizde edep yahu her evde o defa mevcut. Edep ehli irfan meclisinde aradım, kıldım talep, ilim en geridedir, illa edep, illa edep. Allah'a insan edeple yaklaşır, ilimle değil. İlim şeytanda çoğudur. Edep yoktur. Edepsizliğinden tard oldu. İlmi kâr etmedi. Onun için Allah'a takarrub etmek isteyen adam ilim yolundan yaklaşamazsın. Edep yolundan yaklaşırsın. Ve Peygamber-i Zişan bildirdi. En yüksek edeple beni edeplendirdi diyor Cenab-ı Allah. Edebi kaybetmiş şimdikiler. Dedim ya, hiçbir şeyden haber yok, edepsizce gelip ben senin deden yerindeyim dedim. O bir tane değil, dinlerle var öyle edepsiz ve Müslüman derler onlar. Müslümanlığın inceliğinden, edebinden habersiz. Gamgazı, kaya gibi, taş gibi kimseler. Peki.
büyüğüne, yolda büyük, yaşta büyük, elinde büyük, sırada ileri olan kimseye, büyüğünü saymayan Müslümanlar bu zamanda meydana çıktı. Diyor ki, Müslümanlar hepsi müsavidir diyor. İnsanlar hepsi müsavi. Bu sözün içerisinde bu sol kapalı kafasızların pis kokusu var dedim. Bir kere daha böyle sözü konuşma bana. Solun iddiasını söyleme bana. İnsanlar kalıp kıyafetleriyle birdir de kabiliyetleriyle ayrılır. Akıllarıyla ayrılır, amelleriyle ayrılır, ahlaklarıyla ayrılır, takvalarıyla ayrılır, dilleriyle ayrılır. Sen nasıl söylersin insanlar müsavi? Yani sen ben mi dersin? Ki edepsiz nefis, Cenab-ı Hak nefsi yaratıp da ona hitap etti. Sen kim, ben kim? Sen ben dedi Allah'a karşı. Bu edepsizliği söyleme bana dedi. Maalesef aşılanan bu yeni yetişen bu gençlere aşılanmak isteyen budur. Kimseni saymayacaksın cemiyet içerisinde. Toplumda saygılı insan olmayacak. Elini öpersin sen onun. Maşallah. Bizim eski terbiyemiz, örfümüz nereye gitti? Örfümüze baksın dedi sizden. Kaybolur. Yapılmak istenen bu. Yıkılmak istiyor. İslam'ı yıkmak istiyorlar. İslam geldiği günden itibaren yıkmaya uğraşmıştır. Şeytan ve avanesi yardımcıları seferber olmuştur. Bugün aynı zihniyet devam ediyor. Zahirde yıkamadılar, içten yıkmaya başlıyorlar. Ve en önce İslam topluluklarında saygılı insan kalmayacaktır. Sayılan insan kalmayacaktır. Sözü dinlenecek kimse kalmayacaktır. İslam topluluğu da sen ben olacaktır. Yok, biz müsaade vermeyeceğiz buna. Onun için eli öpülen kimse gördüler mi? Hemen o şeytanlar oradan buradan geliyor. El öpme var mı diyor Müslümanlıkta. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bana söylemek yakışmaz ama size yakıştığı için ben de ağzımı size göre konuşacağım diyorum. Çünkü size doğru düzgün konuştuğumuzda siz meram anlamıyorsunuz. Sizi bir parça haşlamak lazım, terbiyenizi vermek lazımdır. Öyle konuşacağız yani. Hürmetil Habib, hürmetil Fatiha.